Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz ve bu serimizin adı Artık Atma. Bu isim benim aklıma gelince çok hoşuma gitti çünkü iki anlama birden çıkıyor. Hem artık, yani şu andan itibaren atma, hem de bir şey diktikten sonra artıkları atma anlamında. Yani benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ne yapacağız? Zaten gayet açık. Kıyafetlerimizden arta kalan, hatta kırpık denilebilecek kumaşları değerlendireceğiz. Bugün sizlerle 3 farklı toka yapımı paylaşacağım. Hepsi birbirinden basit ve hepsi de çok güzel duruyor bence. Daha farklı fikirlerinizi mutlaka videonun altında yorumlarda bekliyorum. Şimdi isterseniz hemen nasıl yapıldıklarına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlk tokam için böyle bir kumaş kullanacağım. Ben bundan bir elbise yapmıştım ve bu artık kalan kumaşları. Instagram'dan bir hikaye atmıştım ve elbisemi fark edenler olmuş. Ne zaman paylaşacaksın diye soranlar olmuş. Yakın bir zamanda gelecek inşallah. Bu toka için iki parça kumaşa ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi 60'a 10 santim, diğeri 75'e 15 santim uzunluğunda olması gerekiyor. Ve bir tane de küçük bir lastiğe ihtiyacımız var. İlk olarak büyük parçamı kenara alıyorum ve daha sonra daha küçük olan parçamı bu şekilde dikine doğru ikiye katlıyorum. Bunu bu kenarından overlock makinemle dikeceğim. Ben genelde overlock makinesi kullandım ama siz isterseniz normal makine de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Hatta elinizle bile dikebilirsiniz bu projeleri. Kenarından diktikten sonra düzüne çeviriyorum. Düzüne çevirirken tel toka veya bir çengelli iğneden yardım alabilirsiniz. Daha sonra lastiğimin bir ucuna tel toka takıyorum ve bunu bu parçamın içinden geçiriyorum. Diğer ucundan kaçmamasına dikkat edin. Lastiğimi geçirdikten sonra bu şekilde iki ucunu birleştirip burayı da dikiyorum. Overlock makinemden kalan ipleri de birbirlerine bağlıyorum ki daha sağlam olsun. Sürekli çekiştireceğimiz için açılmasın. Daha sonra bu lastiğin üzerine kumaşımı iyice getiriyorum ve kumaşın bir ucunu diğerinin içine doğru sokuyorum ve yukarıda kalanın uç kısmını da içeriye doğru katlıyorum. Böylece dışarıdan temiz bir görüntü oluşturuyorum. Ve bu parçamı bir kenara alıyorum. Şimdi diğer büyük olan parçamı alıyorum. Bunu da aynı şekilde dikine doğru tersinden ikiye katlıyorum. Bu sefer bütün kenarlarını dikeceğim. Orta kısmında minik bir açıklık bırakacağım ki oradan düzüne çevirelim. Yine dikerken overlock makinesi kullanıyorum. Diktikten sonra açık bıraktığım kısımdan bu şekilde düz yüzüne çeviriyorum. Köşelere makasla iyice girmeyi unutmayın. Daha sonra bu parçamı güzelce ütülüyorum. Ütüledikten sonra aslında şu anda açık kalan kısımda kapanıyor içeriye doğru ütülendiği için, ama yine de dikebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bu kenarından tekrardan düz dikişle makinemle dikiyorum. Ve ipim burada intihar ediyor. Kenarını kapattıktan sonra bunu bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve daha sonra kenara ayırdığım lastik tokamı alıyorum. Bu birleşim yerlerini biliyorsunuz içeriye doğru katlamıştık. Herhangi bir şekilde dikmemiştik. Onun tam üzerine kuyruk parçamı yerleştiriyorum. Ve hem açıklığı kapatacak şekilde hem de kuyruğumu lastik tokamla birleştirecek şekilde buraları dikeceğim. Yani ikisini aynı anda temizlemiş olacağım.
Böylece birinci tokam hazır oldu. Saçlarımızı bağladığımızda gerçekten çok tatlı oluyor bence. Ben bu tokaları çok beğeniyorum. İkinci tokamda göstermek istediğim şey aslında birazcık daha farklı bir şey. Çok tatlı bir bağlama yöntemi göstereceğim. Bunun için 120 santime 4 santim olacak şekilde 2 tane dikdörtgen penye kumaş kestim. Bundan bir bluz yapmıştım ve yine arta kalan kumaşı kullanıyorum. Parçalarımı güzelce esnetiyorum. Penyeyi çekiştirdiğinizde uç kısımları içeriye doğru kıvrılıyor ve temiz bir görüntü oluşturuyor bize. Bu arada bunu illa bir kumaştan yapmak zorunda değilsiniz. Eski bir tişörtünüz varsa onu da kesebilirsiniz. Parçalarımı ip haline getirdikten sonra ikiye katlıyorum bunları. Daha sonra tekrardan ikiye katlıyorum. Ve bir tanesini bu şekilde masamın üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra diğer parçamı da aynı şekilde tekrardan ikiye katlayarak büyüktür işareti şeklinde bunun üzerine yerleştiriyorum. Ve ilk parçamın bir kuyruğunu bunun üzerinden atlatıyorum. Büyüktür şeklinde yerleştirdiğim parçamın bir kuyruğunu da bu yuvarlak kısmın altına yerleştiriyorum. Daha sonra büyüktürün diğer kuyruğunu da ilk kuyruğumun içinden geçiriyorum. Daha sonra çekiştiriyorum. Bu kısmın sözle anlatması gerçekten çok zor ama göründüğünde bence gayet açık ve yavaş yavaş göstermeye çalıştım bilerek. Eğer anlamadıysanız tekrar elinizde bir şeyle deneye deneye burayı izleyebilirsiniz. Çekiştirdikten sonra güzelce düzeltiyorum. Ve bu düğümlü garip görüntüyü vermiş olduk böylece. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Bence gerçekten çok şık görünüyor. Daha sonra bu parçamın uçlarını kafama uygun bir şekilde keseceğim. Birazcık fazla kesmişim. Benim kafam 55 santim çıktı. Ve parçalarımı ona göre kestim. Bir tık daha küçük yapabilirsiniz. Zaten penye esnek olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Ama çok küçük yaparsanız eğer başınızı ağrıtır. Çok dar yapmayın onun için. Daha sonra bu uç kısımlarını birbirlerine güzelce düzeltiyorum. Yani hepsi tek bir sıra halinde oluyor. Ve en uç kısımlarını da aça birbirinin üzerine bindiriyorum. Ve bu kısmı iğneliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Aynı düzende yapmanız önemli. Ben mesela alttan başladım, üste doğru gittim. Diğer tarafta da aynısını yapıyorum. Daha sonra bu iki uçları da hepsini beraber iğneliyorum tekrardan. Bu kısmı dikeceğim. Bu kısmı elinizle de dikebilirsiniz. Makineye gerçekten gerek yok. Yani 2 dakikanızı bile almaz. Diktikten sonra uçlarına ufak düğümler atıyorum ki açılmasın. Fazlalık iplerimi kesiyorum. Ve bu kısmın daha temiz durabilmesi için içeriye doğru kıvıra elimde dikeceğim, tutturacağım. Bu kısmı da temizledikten sonra bu şekilde görünüyor. Böylece ikinci tokamız da hazır oluyor. Üçüncü tokamız aslında çok fazla her yerde gördüğünüz bir şey. Düğümlü taç yapacağım. 80 santim 15 santim genişliğinde yine yaptığım bir tişörtten arta kalan penye kumaşımı kullanıyorum. Bunu dikine doğru ikiye katlıyorum ve kenar kısmından yine overlock makinemle dikiyorum. Diktikten sonra düzüne çeviriyorum. Daha
Daha sonra tam ortasına değil de biraz daha bir kenara yakın olacak şekilde bir düğüm atıyorum kumaşıma. Bu düğümü birazcık estetik atmaya çalışın. Çok yamuk yumuk durmasın. Daha sonra elime bir taç alıyorum ve düğümün arasından tacımı geçiriyorum. Ve kumaşın kenarlarını tacıma silikon tabancasıyla yapıştırıyorum. Burada eğer plastik bir taç kullanırsanız çok daha iyi yapıştırabilirsiniz. Çünkü demir taç birazcık zor yapışıyor. Ama üzerinde boya olduğu için yapışıyor, yani o konuda sıkıntı olmuyor. Ama yine de plastik daha iyi olur diye düşünüyorum. Tacımı kumaşıma yapıştırdıktan sonra uç kısımlarındaki fazlalıkları kesiyorum. Daha sonra fazlalık olarak kestiğim bir parçamı da tekrardan ikiye bölüyorum. Ve içeriye doğru ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra bu uç kısımlarını büzdürüyorum ve bu parçalarımı silikon tabancasıyla yapıştırarak bunun etrafına sarıyorum. Tacın içeriden çok fazla göründüğünü fark ettim ve içeriden de hoş bir görüntü olmasını istediğim için kumaşları biraz daha birbirlerine yapıştırdım daha sonradan. Yani tacı tamamen içeriye sakladım. Normalde altına yapıştırmıştım. Ve tacımın da son hali bu şekilde görünüyor. Böylece 3 tane toka elde ettik tamamen çöplerden. O zaman ne yapıyoruz? Artık atmıyoruz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.